Bütün Türk dünyası için önemli, sadece Azerbaycan için değil. Çok ciddi bir askeri başarıdan bahsediyoruz. Burada konsolosluk açmak isteyen, yine bir üs olabilir mi diye araştırmalarda bulunan iki devlet var. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa. Koridorun Ermenistan içerisinden geçecek olması, İran'ın çekinceleri, Rusya'nın bu bağlamda nasıl bir konumda yer alacağı da önemli. Yani aslında burada çok aktör var. Çünkü bu yolun denetimi kime ait olacak, bu yol nasıl olacak? Bir de İran'ın da kullandığı bir güzergah burası. Burada farklı bir kontrolün olması arzu edilmiyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Biz deyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Hocam bugün sizlerle Orta Asya coğrafyasına doğru bir yolculuk yapalım istiyorum. Türk Devletleri Teşkilatı nedir? Ne zaman kuruldu? Nasıl çalışır? Yapısı nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Türk Devletleri Teşkilatı aslında öncelikli ismi Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi olarak kuruldu. Türk Konseyi ya da Türk Keneşi olarak da adlandırıldı. İsmini alması, yani Türk Devletleri Teşkilatı olarak ismini alması ise 2021 yılının Kasım ayında İstanbul'daki zirvede gerçekleştirildi. 1992 ile 2009 yılları arasında devlet başkanları düzeyinde zirveler gerçekleştirildi. 2009'da ise Nahçıvan'daki anlaşmayla bir uluslararası örgüt haline aldı. Hocam, Türk Devletleri Teşkilatı çalışırken sadece üye ülkelerle mi çalışır, yoksa başka ülkelerle teması var mıdır? Gözlemci ülkeler var mıdır? Türk Devletleri Teşkilatı'nda üye ülkelerden bahsedecek olursak Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan ve üye olan Özbekistan. Bu ülkelerin dışında gözlemci üyeler de var. Bu gözlemci üyeler Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son gözlemci üye olarak. Kimlerle birlikte çalışır, başka örgütlerle ilişkileri var mıdır? Öncelikle bir şemsiye örgütlenme olduğunu söyleyebiliriz. Diğer Türk kültürüyle ilgili çalışmalar yapan örgütlerle çok yakın ilişkileri var. Birlikte çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri Türksoy, yine Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi, yine Türk Parlamenter Asamblesi. Bunlarla ilişkileri olduğunu söyleyebiliriz. Hocam, üye ülkelerden birine özel bir parantez açmak istiyorum. Rotamızı bunun üzerinden tekrar çizelim. Azerbaycan'dan bahsedelim. 2020'deki 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Dağlık Karabağ bölgesi özgürlüğüne tekrar kavuştu. Azerbaycan'ın askeri mücadelesi sayesinde. Burada tabii Türkiye'nin de desteği oldu yönetimsel konuda ve askeri konuda. Dağlık Karabağ bölgesinde bazı Ermeni ayrılıkçı unsurlar da vardı. 2023 yılının son aylarına doğru da bir antiterör operasyonu gerçekleştirdi Azerbaycan yönetimi. Bu operasyonda tam 23 saat 48 dakika sürdü ve bölgedeki son ayrılıkçı Ermeni unsurlar da temizlenerek Dağlık Karabağ'ın tamamen ana vatanı Azerbaycan'a entegrasyonu tamamlandı. Şu anda da imar faaliyetleri, altyapı faaliyetleri süratle devam ediyor. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın Aliyev açıklamıştı. Bölgede yaşayan Ermenilere de Azerbaycan kimliği ve pasaportu tanınacağını, orada halihazırda ikamet eden Azerbaycan vatandaşlarının da bürokratik eksiklerinin süratle tamamlanacağından bahsetmişti. Sonrasında da biz bir koridor üzerinde çok fazla istişarelerde bulunduk. Zengezur Koridoru. Bu koridordan biraz bahseder misiniz? Nereyi kapsar? Nereden başlar? Nerede biter? Çok güzel açıkladınız. Aslında biz 1. Karabağ Savaşı'nı aslında bir hatırlamamız gerekiyor. Bu 1988'de çatışmalarla başlayan, özellikle 92 ile 94 arasında da ciddi çatışmaların olduğu, Azerbaycan'ın toprak kayıplarının olduğu, kendisine ait toprakların %20'sinin aslında işgal altında olduğu bir dönemi kapsıyor. 1 milyon kişi de, 1 milyon Azerbaycan Türk'ü de kendi topraklarından ayrılmak zorunda kalmıştı. 2020 yılı ise 27 Eylül ila 8 Kasım arasında bu 44 günlük bir muharebe yaşandı. Bu savaş son derece önemli. Bütün Türk dünyası için önemli. Sadece Azerbaycan için değil. Çok ciddi bir askeri başarıdan bahsediyoruz. Bu askeri başarının neticesinde 10 Kasım tarihinde bir sözleşme yapıldı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ve bu anlaşmanın, bu bildirinin neticesinde de belli konularda anlaşmalar sağlandı. Bunlardan bir tanesi de Zengezur Koridoru ile ilgili sizin bahsetmiş olduğunuz. Haritada tabii göstermemiz gereken bir alan. Azerbaycan'ın iki toprağı arasında kara bağlantısı yok. Azerbaycan anakarasıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında. Bu yapılan anlaşmanın 9. maddesinde Ermenistan hükümetinin belli sorumluluklar çerçevesinde bu ulaşımı sağlaması, bu ulaşımın güvenliğini sağlaması gerektiği belirtiliyor. Bunu Ermenistan'ın taahhüt ettiği belirtiliyor.
belirtiliyor. Bu koridorun yine kontrolünü Rusya'nın yapacağını, sınır muhafızlarının yapacağı söyleniyor. Nasıl bir güzergahtan bahsediyoruz? Ermenistan toprakları içerisinde Azerbaycan'a ait olan Azerbaycan topraklarından yine Nahçıvan özel bölgesine, bu bölge de tabii ki Azerbaycan'a ait bir kara bağlantısının, demiryolu bağlantısının, altyapının yapılması ile ilgili bir anlaşma söz konusu. Bu anlaşmada aslında bu yol nereden geçecek? Ermenistan'dan geçecek. Yolun kontrolünü Rusya sağlayacak. Çok önemli bir yol. Neden önemli? Birincisi Azerbaycan için önemli. Topraklar arasında bir kara ulaşımı sağlanıyor. İki toprağınız arasındaki ulaşımı aslında İran üzerinden sağlıyorsunuz. Ancak şimdi bir yolla, 40 kilometrelik bir yolla bunu sağlayabileceksiniz. Yine demiryolu bağlantıları yapılacak. Bu son derece önemli bir proje. Bunda aslında bir anlaşma olduğunu görüyoruz biz. Ancak tabii ki bu o kadar kolay bir şey değil. Bahsettiğiniz gibi 2020 yılında çok ciddi bir zafer kazanıldı. Bu zafer tüm Türk dünyasının zaferi, Azerbaycan'a çok önemli bir zaferi. Hepimizin duygularımızın çok yükseldiği bir dönemden bahsediyoruz. 2020 yılından sonra Azerbaycan, 2021'de yine 2022'de Laçin'le ilgili çok ciddi altyapı faaliyetlerini ve aynı zamanda bir takım askeri anlamda başarılarının olduğunu söyleyebiliriz. Sizin çok güzel belirttiğiniz gibi 2023 yılı da bizim için önemli. Mayıs'ta Putin'le bir görüşme yaptılar Ermenistan ve Azerbaycan tarafı. Ardından da aslında biz Ağustos ayı, Eylül ayı o bahsetmiş olduğumuz bir günlük harekatın, askeri operasyonun ardından Azerbaycan'ın tüm topraklarını kurtardığını biliyoruz. Bunun neticesi olarak yine Ekim ayında Han kentinde de toprakların tamamen kendilerine geçtiğini belirttiler. Şimdi Azerbaycan ne yapıyor? Askeri operasyonlarında başarılı oldu. Altyapı faaliyetlerini kendi açısından sorumluluğu üzerinde olan kısımlarını bitirmiş durumda. Türkiye'nin de siyasal açıdan çok ciddi bir desteğini arkasında hissediyor. Bu bizim en üst düzeyde aslında açıklamalarımızla kendini gösteriyor. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de ardından Kasım ayında, Kasım 2023'te Ulaştırma Bakanımızın da söylediği gibi her anlamda karayolu, demiryolu ve ardından da tüm ticaret yollarının açılması için destek verileceği, bu anlamda da çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Kombine taşımacılık operasyonlarını ve Hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edeceğiz ve hepimizin önem atfettiği Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun Avrasya taşımalarındaki payını önemli bir ölçüde de artırmış olacağız. Hocam bölgede bir ülke daha var. Ben oraya da bir parantez açmak istiyorum. Koridordan bahsettik. Azerbaycan topraklarından başlayıp Dağlık Karabağ, Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden oluşan bir yoldan bahsettik. Lakin sınırda bir ülke daha var. İran. İran'ın bu yol ve bu yol üzerindeki politikalar hakkındaki yaklaşımı nedir? Çok güzel bir soru sordunuz. Birincisi bu Zengezur koridoru aslında coğrafi açıdan da ciddi sorunlu bir bölge. Geçmişte bu bölgenin aslında biliyorsunuz hediye olarak Ermenistan'a verildiği de yine bahsi geçen konulardan biri. İki toprak parçası arasında bir karayolu bağlantısı yok ve böyle bir yol, bir güzergah yapılması söz konusu. Yine kavramlar son derece önemli. Biliyorsunuz uluslararası anlaşmalarda biz buraya Zengezur koridoru adını veriyoruz ama Ermenistan diyor ki burası bir yol. Yani benim topraklarım üzerinden bir koridor açamazsınız. Hatta onlar da örnek olarak Laçin koridorunu veriyorlar şu anda Azerbaycan'ın kontrolünde olan. Biz buradan bir yol için anlaşmada bulunduk diyorlar. Burası bir koridor olmayacak şeklinde belirtiyorlar. Bahsi geçen konu İran'ın bu konuda ne düşündüğü. İran bunu bir sınır değişikliği olarak nitelendiriyor. Çünkü bu yolun denetimi kime ait olacak, bu yol nasıl olacak? Bir de İran'ın da kullandığı bir güzergah burası. Burada farklı bir kontrolün olması arzu edilmiyor. Burada tabii ki uluslararası konjonktürün etkisi, komşuların Ermenistan, İran, Azerbaycan, İran devletleri arasındaki ilişkiler de bizim için önemli. İran'ın bu yönde isteksiz davrandığını biliyoruz. Birincisi Ermenistan'ın bu güzergah yol kavramı açısından bir çekincesi söz konusu. İran ise sınır değişikliğine neden olabileceğini belirtiyor. Yine burada belki üzerinde durmamız gereken konulardan biri bu Doğu-Batı, Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor geçişini sağlayan ülkelerden biri de Gürcistan. Yani bu aslında güzergah değişikliğine neden olabilecek. Türk dünyasından hatta Çin'den,
mal, hizmet ve kişilerin ulaşımı açısından Zengezur koridoru son derece önemli. Yani ticari yolların açık tutulması açısından ve daha uygun fiyatlı olarak açık olması açısından önem taşıyor. Hocam İran'dan bahsettik. Bir parantezle Ermenistan'a açalım istiyorum ben. Kısa bir özet geçeyim ben. Dağlık Karabağ, 2. Dağlık Karabağ Savaşı öncesinde ve sırasında da Ermenistan'ın Rusya'dan destek talebi vardı. Lakin Rusya, hatta Putin hiçbir şekilde bu savaşa dahil olmayacaklarını belirttiler ve Ermenistan desteksiz kaldı. Uluslararası arenada da, cephede de. Daha sonrasında Ermenistan'ın ABD ile ortak bir askeri tatbikatı oldu yakın geçmişte. Onun haricinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin statüsü olan Roma statüsünü kabul edeceklerini açıkladılar. Bu da şu demek: Putin Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanmak zorunda kalacak. Ermenistan'ın bu koridora ve bu koridor üzerindeki politikalara bakışı nedir? Nasıl bakıyorlar? Yine karşılaştırmalı olarak bakarsak 1. Karabağ Savaşı'nda durum neydi? 2. Karabağ Savaşı'nda durum neydi? Belirtmiş olduğumuz konu çok doğru. 1. Karabağ Savaşı'nda Ermenilere ciddi bir destek, Rus desteği olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 2. Karabağ Savaşı uluslararası konjonktürün etkisi, Ukrayna Savaşı'nın varlığı, yine liderler arasındaki ilişkiler, özellikle Ermenistan'la Rusya'daki liderlerin sorunlu ilişkileri, böyle bir desteğin Ermenistan'a çok da verilmediğini bize gösterdi. Tabii burada askeri açıdan güçlü olan tarafın Azerbaycan olduğunu ve isteklerini de askeri açıdan gerçekleştirebildiğini söyleyebiliriz. Ermenistan'ın şu andaki konumuna geldiğimiz zaman aslında farklı bir takım şeyleri görüyoruz. Bir, Ermenistan'ın Rusya ile uluslararası bağlantıları çok güçlü. Birincisi, Avrasya Ekonomik İşbirliği Örgütü içerisinde yine Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü var. Bu da Rusya'nın liderliğinde bir askeri antlaşma, bir askeri örgütlenme. Bunların içerisinde yer alıyor. Yani aslında biz ciddi anlamda çok daha iyi ilişkilerin var olduğunu kağıt üzerinde söylememiz mümkün. Ancak Ermenistan yaşamış olduğu bu askeri hezimetin ardından süreçte farklı ülkelerle de görüşmeler yapıyor. Bunlardan bir tanesi Fransa, yine Amerika Birleşik Devletleri ve Zengezur koridoru konusunda eğer basında çıkanlara bir bakarsak, burada konsolosluk açmak isteyen, yine bir üst olabilir mi diye araştırmalarda bulunan iki devlet var. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa. Bu Rusya'nın hoşuna gider mi? Tabii ki gitmez. Hepimizin bildiği gibi Rusya'nın kırmızı çizgileri, özellikle Münih Konferansı'nda ortaya çıkan, artık tek kutuplu bir dünyanın olmayacağı, çok kutuplu bir dünyanın olduğu ve bazı kırmızı çizgilerinin olduğu belirtilmişti. Bu kırmızı çizgilerden aşmaya çalışanlar aslında ciddi anlamda Rusya tarafından cezalandırıldı. Hocam 2007 yılındaki Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin uzun bir konuşma yapmıştı sizin de bahsettiğiniz üzere. O konferansta NATO'nun ve NATO üyesi ülkelerin direkt kendi sınırının sıfır noktasına kadar gelmesine negatif yönde bakan bir Rusya olacağının altını çizmişti. Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы. Sebebi bu mudur Rusya'nın bu işe olumsuz bakmasının? Rusya bu anlamda aslında uyarılarda bulundu. Uyarılardan biri 2008'de Gürcistan'a çok ciddi bir şekilde bu savaşla belirtildi. Toprak kaybına uğradığını biliyoruz. Yine Ukrayna'da böyle bir şey aslında. Siz 2014'te Kırım'ın ayrılmasında Avrupa Birliği ile yapmış olduğu ortaklık anlaşmasına giden yolculuk vardı. Yine NATO'ya girmeyi dillendirdiği zaman da aslında savaşı yaşadığımızı biliyoruz. Aynı konu Ermenistan için de bugün geçerli. Yani Batı ile yakınlaşma, farklı örgütlenmelerin içerisine gireceğini belirtme aslında Ermenistan'ın devlet yapısı için iyi bir yol değil. Çünkü bunun aslında kırmızı çizgiler olduğu başından beri Rusya tarafından dillendiriliyor. Aslında tarihte bunu bize gösteriyor. Hocam Zengezur koridoru açıldıktan sonra Türk dünyası üzerinde, Türk Devletler Teşkilatı üzerinde bir etkisi olur mu? Kesinlikle olur. Türk Devletleri Teşkilatı özellikle ortak kültüre dayanan, bunu önemseyen bir örgütlenme ve önem verdiği konulardan bir tanesi de biz ortak bir kültüre sahibiz, ortak tarihe, ortak dile sahibiz ve böylelikle ortak iş yapabiliriz. Yani biz birlikte güçlüyüze dayanıyor. Bu yüzden de ulaşım son derece önemli Türk Devletleri Teşkilatı açısından. Zengezur koridorunun açılması da evet daha kolay bir yol olacak, Türk dünyasını birbirine bağlayacak. Bu yönden de desteklenen bir konu.
Ancak bunu şöyle de söylememiz lazım. Bu koridorun açılması son derece önemli, ulaşım imkanlarını arttıracaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Azerbaycan Devleti'nin ve Türk devletlerinin aslında desteklediği bir konu. Ancak burada çok aktörün olduğunu söylememiz gerekiyor. Koridorun Ermenistan içerisinden geçecek olması, İran'ın çekinceleri, Rusya'nın bu bağlamda nasıl bir konumda yer alacağı da önemli. Yani aslında burada çok aktör var. Ancak şunu söyleyerek bitirebiliriz belki de. Azerbaycan askeri açıdan elde etmiş olduğu başarıları yine kağıt üzerinde ve özellikle bir ulaşım zaferi açısından da kazanabilirse gerçek bir zafer, gerçek bir başarıyla taçlandıracaktır elde ettiği başarıları. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bütün Türk dünyası için önemli, sadece Azerbaycan için değil. Çok ciddi bir askeri başarıdan bahsediyoruz. Burada konsolosluk açmak isteyen, yine bir üs olabilir mi diye araştırmalarda bulunan iki devlet var. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa.